Merhaba değerli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Gökseler. Bugün sizlerle modern çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olan ancak genellikle sadece bir dış görünüş meselesiymiş gibi algılanan obeziteyi, yani aşırı kilo problemini tüm detaylarıyla konuşacağız. Yarın ise bu videonun devamı olarak zayıflama iğnelerini konuşacağız. Amacım kulaktan dolma bilgiler yerine tıbbi gerçeklerle donanmanızı sağlamak ve bu kronik hastalıkla mücadelede size bir yol haritası sunmaktır. Obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanır. Ancak bu durum sadece tartıdaki rakamların yükselmesi değildir. Vücudun hormonal dengesinin bozulması ve organların çevresinin yağlanmasıyla seyreden ciddi bir hastalıktır. Belirtilerinden bahsedecek olursak, aslında en bariz olanı vücut kitle indeksindeki artıştır. Biz doktorlar bunu kilonuzu boyunuzun karesine bölerek hesaplıyoruz. Eğer bu oran 30'un üzerindeyse tıbbi olarak obezite sınırına girmişsiniz demektir. Ancak tek gösterge bu değildir. Çabuk yorulma, nefes darlığı, horlama, aşırı terleme, eklem ağrıları ve özellikle karın bölgesindeki genişleme en yaygın belirtiler arasındadır. Çoğu zaman hastalarım bana, "Doktor bey, az yiyorum ama veremiyorum" ya da "sürekli halsizim" şikayetleriyle gelirler. Bu halsizliğin nedeni vücudun taşıdığı ekstra yükün yanı sıra yağ dokusunun salgıladığı iltihabi maddelerin vücutta yarattığı kronik yorgunluktur. Peki bir doktor muayenesinde sizi neler bekler? Biz sadece kilonuza bakmayız. Muayene sırasında bel çevrenizi ölçeriz, çünkü santral obezite dediğimiz göbek çevresi yağlanması, kalp hastalıkları ve diyabet, yani şeker hastalığı için en riskli bölgedir. Ayrıca deri kıvrım kalınlıklarına bakar, tansiyonunuzu ölçer ve eklemlerinizdeki aşınmaları kontrol ederiz. Bu noktada etiyolojiye, yani hastalığın nedenlerine odaklanmamız gerekir. Sanılanın aksine obezite sadece çok yemekten kaynaklanmaz. Elbette alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olması temel sebeptir. Ancak genetik yatkınlık, insülin direnci gibi hormonal bozukluklar, tiroid bezinin az çalışması, yani hipotiroidi ve polikistik over sendromu gibi durumlar da kilonun en büyük tetikçileridir. Ayrıca modern yaşamın getirdiği hareketsizlik ve yüksek kalorili, işlenmiş gıdalara kolay erişim bu süreci hızlandırır. Psikolojik faktörleri de unutmamak gerekir. Bazen yemek yemek stresle başa çıkma mekanizması haline dönüşebilir. Tanı basamaklarına geçtiğimizde laboratuvar testleri bizim en büyük yardımcımızdır. Kan şekerine, insülin seviyelerine, kolesterol değerlerine ve karaciğer enzimlerine mutlaka bakılır. Karaciğer yağlanması, obeziteye eşlik eden en sinsi durumlardan biridir. Ayrıca böbrek üstü bezlerinin fonksiyonlarını ve metabolizma hızını etkileyen hormonları da inceleriz. Bu testler bize kilonun bir sonuç mu yoksa başka bir hastalığın belirtisi mi olduğunu söyler. Tedavi seçenekleri ise oldukça kapsamlı ve kişiye özel olmalıdır. İlk ve en önemli adım yaşam tarzı değişikliğidir. Ancak burada kastettiğim pazartesi başlayıp çarşamba biten diyetler değil, sürdürülebilir bir beslenme modelidir. Kan şekerinizi aniden yükseltip düşürmeyen, lifli ve protein ağırlıklı beslenme, insülin direncini kırmanın anahtarıdır. Egzersiz ise sadece kalori yakmak için değil, metabolizmanızı canlı tutmak için gereklidir. Günde atacağınız tempolu 10.000 adım vücudunuzdaki yağ yakım mekanizmalarını harekete geçirir. Eğer bu yöntemler yeterli gelmezse tıbbi gözetim altında ilaç tedavilerine başvurulabilir. Bu ilaçlar iştah merkezini baskılayabilir veya gıdalardaki yağın emilimini azaltabilir. Ancak asla ve asla doktor kontrolü olmadan internetten bulunan zayıflama çayları veya kaynağı belirsiz haplar kullanılmamalıdır. Bu ürünler karaciğer ve böbrek yetmezliğine, hatta ani kalp durmalarına yol açabilir. Daha ileri seviyelerde, yani vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan ya da 35 olup yanında şeker, tansiyon gibi ek hastalıkları bulunan bireylerde bariyatrik cerrahi, yani halk arasında bilinen adıyla mide küçültme ameliyatları gündeme gelebilir. Bu ameliyatlar bir estetik operasyon değil, hayati birer cerrahi müdahaledir. Mide hacmini küçülterek ya da bağırsak yolunu değiştirerek emilimi azaltmayı hedefler. Ancak unutulmamalıdır ki cerrahi bir mucize değildir. Ameliyat sonrası beslenme kurallarına uyulmazsa kilonun geri alınması kaçınılmazdır. Kendi kendinize evde yapabileceğiniz en basit ve etkili başlangıç, şekerli içecekleri ve beyaz unu hayatınızdan tamamen çıkarmaktır. Su tüketiminizi artırmak, tokluk hissi yaratacak ve metabolizmanızı hızlandıracaktır. Ayrıca porsiyonlarınızı küçültmek ve yemekleri çok çiğnemek, beyninize doydum sinyalinin gitmesi için gereken o 20 dakikalık süreyi size kazandıracaktır. Fakat şunu tekrar vurgulamalıyım.
Eğer kilo probleminiz yaşam kalitenizi düşürüyorsa, eşlik eden başka şikayetleriniz varsa mutlaka bir iç hastalıkları veya endokrinoloji uzmanına başvurmalısınız. Kendi başınıza çözmeye çalışırken vücudunuzun metabolik dengesine zarar verebilir ve asıl tedavi sürecini geciktirebilirsiniz. Obeziteyle mücadele bir maratondur, kısa bir depar değil. Tedavi sonrası takip süreci, kilonun korunması açısından en kritik dönemdir. İlk 6 ayda verilen kiloların kalıcı olması için düzenli doktor kontrolleri, kan tahlilleri ve gerekirse psikolojik destek çok önemlidir. Vücut, kaybettiği yağı geri kazanmak için biyolojik bir direnç gösterebilir. Bu direnci ancak sabır ve bilimsel yöntemlerle kırabiliriz. Sağlığınız en büyük hazinenizdir ve onu korumak sizin elinizde. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Anlattıklarımın size ışık tutmasını umuyorum. Eğer bu bilgiler faydalı olduysa, videoyu beğenerek daha fazla kişiye ulaşmasına destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca merak ettiğiniz soruları veya kendi tecrübelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız hepsini tek tek değerlendirmekten mutluluk duyarım. Sağlıklı, huzurlu ve zinde bir ömür dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.